Bizdeki sorunlar yıllarca sürebilirken ilgilendiğim Alman ailede ise sorunları ev içinde çözüp kin tutmadan, büyütmeden sorunları çözebiliyorlar. Doğu toplumunda çok güzel giden bir kardeşlik mirasa kadar mirastan sonra çok keskin çizgilerle ayrılabiliyor. Geçen gün bir Alman, 67 yaşındaki bir Alman arkadaşımız çok üzgündü. Geldi, ne oldu dedim. Annem vefat etti dedi ve mirasını kardeşime bırakmış dedi. Çok üzüldüm böyle bir şey yapmasına. Peki kardeşinize tavrın ne olacak dedim. Yapacak bir şey yok dedi. Sonuçta bu karar annemin. Bu durum benim kardeşimle aramı bozmaz. Bu mevzu bunlar da büyük bir mevzu değil. Ama bizde çok büyütülecek bir mevzu. Bu da çok sıkı bir bağ. Bu sıkı bağdan gelen büyük bir hayal kırıklığı. Ardından kopan çok büyük bir kavga ve gürültü. Frankfurt'tan herkese merhaba. Bu hafta tutulanlarda Belkıs Duman hanımefendi ile beraberiz. Kendisi sosyal çalışmacı. Belkıs Hanım merhaba. Merhabalar. Herhalde burada aynı işi yapıyorsunuz şu an. Evet. Nedir bu sosyal çalışmacı? Almanca karşılığı sosyal pedagog. Öğretmenliğimdeki pedagogu, sosyal çalışmacılığımdaki sosyali ekleyip ikisini harmanlayıp bir meslek yapıyorum. Şu anda da buraya gelmiş, uyum sıkıntısı yaşayan, çocuklarıyla eğitim sıkıntısı yaşayan ailelere pedagojik ve sosyal destek veriyorum. Bunların hepsini konuşacağız. Ama ondan önce sizi bir tanımak istiyoruz. 1981 Bitti Sahlat doğumluyum. Memur bir baba, ev hanımı bir annenin tek kızıyım. 3 erkek kardeşim var. İlk orta ve lise eğitimimi yine Bitti Sahlat'ta tamamladım. Lise 3'e geldiğim yaz abim evlendi. Bursa'ya gitmek zorundaydı eşiyle birlikte. Annem kızım arkadaşlık eder misin dedi abine, yengene. Ben de Bursa'ya gittim. Ama o yaz tatilini geçirmek için gittim. Sonra yazın sonunda abim bizimle birlikte kalmak ister misin diye bir teklifte bulundu. Üniversite gibi bir hayalim var. Ahlat'ta dershane yok. Bu yönden değerlendirince teklifini kabul ettim. İlk göçüme o zaman başladım. O sene üniversiteyi kazandım. Mayıs'ta Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesini kazandım. Sınıf öğretmenliği bölümü. Küçük kardeşim 2 sene sonra orayı kazandı. Aynı yer. Aynı yeri kazandı. 2 sene de kardeşimle okudum. Orada da bir küçük aile ortamı kurmaya başlamıştık. Kardeşler arasındaki bu dayanışma güzel bir şey. Mesela böyle bir dayanışma Avrupa toplumunda var mı? Avrupa toplumu bence bunu çok düzeyli yapıyor. Bizdeki sorunlar yıllarca sürebilirken ilgilendiğim Alman ailede ise sorunları ev içinde çözüp dışarıya hiçbir sorun yansıtmadan, kin tutmadan, büyütmeden sorunları çözebiliyorlar. Doğu toplumunda çok güzel giden bir kardeşlik mirasa kadar mirastan sonra çok keskin çizgilerle ayrılabiliyor. Geçen gün bir Alman, 67 yaşındaki bir Alman arkadaşımız çok üzgündü. Geldi, ne oldu dedim. Annem vefat etti dedi ve mirasını kardeşime bırakmış dedi. Çok üzüldüm böyle bir şey yapmasına. Peki kardeşinize tavrın ne olacak dedim. Yapacak bir şey yok dedi. Sonuçta bu karar annemin. Bu durum benim kardeşimle aramı bozmaz. Bu mevzu bunlar da büyük bir mevzu değil. Ama bizde çok büyütülecek bir mevzu. Bu da çok sıkı bir bağ. Bu sıkı bağdan gelen büyük bir hayal kırıklığı. Ardından kopan çok büyük bir kavga ve gürültü. Okul bitti sonra. Okul bitti. Bursa'da özel bir okulda çalıştım. Sonra devlete geçmeye karar verdim. İlk görev yerim Gaziantep Nizip. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Esirgeme Kurumu. Çok zor bir yıldı. 3. göç oldu zannedersem. Anne babası istemeyen, vefat etmiş çocuklarla çalışmak zorunda kaldım. Birçoğu da istenmeyen bir çocuktu. Kırgın, üzgün çocuklar ve çoğu da kendi çocuklarımın yaşıydı. İlk ayımda elime 4 aylık bir bebek verdiler ve bu çocuğu Çocuk Esirgeme Kurumu'na götürüp bırakacağım. Böyle dakikalarca çocuğa baktım, götüremedim. Müdürüm çağırdı beni. Belki sana dedi bu mesleği yapamayacaksanız şu anda bırakın dedi. Acıları içselleştirmeden nasıl yardımcı olabilirim diye orada öğrendim. Aile incelemeleri yapıyorduk. Ailelerin evlerine gidiyorduk. Çocuklarınıza bakarsanız devlet bunu destekliyor. Çocuklarınızı yanınıza alın, sizin sevginizle büyütsün diye biz ailelerle iletişim kurmaya çalışıyorduk. Ama çoğu aile, özellikle doğuda, eğer bayan boşanmışsa ve anne baba evine geri dönmüşse anne baba torununu istemiyor. Anne maddi olarak çocuklarına bakamayınca, birilerine bağımlı olunca çocuklarını istemiyor tabii ki. İşte kız çocuğu, kız çocuğunun okuması ne kadar önemli. Almanya'dakiler nasıl oluyor? Ailenin verdiği değil, devletin kendi aldığı çocuklar var. Anne baba bağımlıysa, ilaç bağımlısı, alkol bağımlısı, uyuşturucu bağımlısı ve çocuklarıyla ilgilenmiyorsa devlet çocukları bu yüzden alıyor. Şöyle bir örnek de vereyim yakın zamanda. 2 ve 3. sınıfa giden çocuklar öğretmenlerine gidip annemiz ve babamız bizi dövüyor demişler. Öğretmen hemen Jugendamt'taki görevlileri arıyor. Jugendamt'taki görevli aileyi haberdar etmeden çocukları alıyor. Aile akşam eve çocuklar gelmediğinde öğreniyor bu durumu. Türkiye'de mesela bu şekilde sürecini yürüttüğünüz en ilginç vaka neydi?
Devlette sosyal çalışmacı olarak çalışırken elinize birçok ilginç rapor geliyor tabii ki. Bir ihbar geldi. Çocuk parktan eve gelmiyor 9 yaşında. Baba eğitimli bir baba, anne eğitimli bir anne ama çocuklarını çocuk esirgeme kurumuna vermek istiyorlar. Çocuk esmer bir çocuk ama anne baba sarışın. Başka 2 tane daha çocukları var. Diğer 2 çocuk da sarışın. Bu soru işaretiyle başlayınca tabii kafada anneyi kuruma çağırdım. Anne otururken şöyle kollarının arkasında birkaç darp izi de fark ettim. Hemen kriminal polis olayına giriyorsunuz. Bunu araştırmalıyım, doğru bir rapor yazmalıyım. Anneyi bir kez daha çağırdım. Eşinden mi diye sordum. Evet dedi önce. Neden bu çocuk esmer? Sonra ağlamaya başladı. Çocuk ilk eşinden. İkinci eşi çocuğu hiç sevmemiş. Çocuğu evde darp etmiş diğer çocuklar yanında. Adam eşi de darp ediyor. Bunun raporunu yazmak o kadar zordu ki çünkü baba çok önemli bir kurumda çalışıyor. İyi bir devlet kurumunda çalışıyordu. Tehditler geliyor. Bu raporu böyle hazırlayamazsınız, sadece çocuğu almalısınız diyor. Raporu olduğu gibi hazırladım, sundum. Çocuğu aldık. Anne hakkında da koruma kararı aldırdım. Hakikaten zor bir süreçti benim için. Sonra çocuk evlerinde çalışmaya başladım. Çocuk esirgeme kurumunda kalan, eğitime yatkın çocuklar için devlet evler kiralıyor. Çocuklar ev, oda, mutfak görsün, normal bir aile ortamında gibi büyüsün diye bu imkanları sağlayan bir kurumda çalıştım. Yine çocuk evleri. 12-18 yaş kız çocuklarıyla ilgilendim. O çocukların annesi, ablası, her şey siz oluyorsunuz. İlişkileriniz o kadar ileri seviyeye taşınıyor ki sizsiz hiçbir adım atmıyorlar. Hatta bir tanesi şöyle demişti. Öğretmenim, ziyaretçi defterine öğretmeni değil de annesi diye yazar mısınız demişti bana. İsmini vermeyeyim çocuğun, Ayşe olsun. Ayşe'nin annesiyim diye ziyaretçi defterine öyle yazıyordum her gittiğimde. Öğretmenlerine de çocuk geldiğinde lütfen bana annesi gibi hitap eder misiniz diyordum. Eğer o öyle istiyorsa öyle olsun. Yorucu ama zevkli bir işti. 18 kızım vardı. Belki de kızımı o kadar sıkı kontrol etmiyordum. Onlar emanet diye daha çok kontrol ediyordum. Güzel bir işiniz vardı. Çocuklarınız vardı. Bir sürü kızınız vardı. Onlarla çok güzel günleriniz vardı. Nasıl oldu buralara geldiniz? 18 Temmuz. Memleketteyim. Yaz tatilindeyim. Israrla aranıyorum. Gelmen gerekiyor Bursa'ya. Açığa alınmışım. 18 Temmuz pazartesi günü. Eşim salı sabahı uyandı. Depresyona giremeyiz, vaktimiz yok dedi. Çok borcumuz vardı, iş arayacağız. Bir oyuncak firmasında çalışmaya başladım. Akıl ve zeka oyunları üretiyoruz. İhraç olmuş benim gibi birkaç arkadaşla. Ama çok yoğun, yetmiyor tabii. Madden yetişmek zorundasınız bazı şeylere. Ne yapmalıyım? Baklava yapmaya başladım. Özel ders veriyorum. Böyle hızlı ve zor bir süreç geçtim. Eşim gözaltına alındı. Serbest bırakıldı fakat eşim ben burada durmamalıyım, şehir dışında çalışayım dedi. Eşim şehir dışına gitti. Ardından bir sabah kapı çalındı. Belkıs Duman hakkınızda gözaltı kararı dediler. 2 çocuk evde yalnız, eşim yok. O an aklımda tek deli sorular çocukları ne yapacağım? Polisler içeri girince de söyledim. Çocuk esirgeme kurumuna bırakacağız dediler. Bunu kabul etmiyorum dedim. Arkadaşımı aradık, ulaştık. 10 gün gözaltı. Ardından ailemden 2 kardeşimin hapishane süreci başladı. Babamın en büyük maksadı çocuklarını okutmaktı. 4 çocuğunu da eğitimci yapmıştı zaten. Diğer kardeşlerim de öğretmen ama 4'ümüz de ihraçtık. Artık nefes alamamaya başladık. 3 yıl sonra eşimin cezası kesinleşti. Aynen şu cümleyi kullandı bana. Ben yatıp çıkayım, sonra seninki sonuçlanır, sonra sen yatıp çıkarsın ve bu süreci böyle bitiririz. Neden dedim? Neden? Neden yatıp çıkıyoruz? Biz devlete 7/24 çalışmak dışında ne yaptık? Bunu kabul etmedim. Eşime gidelim dedim. Ben gitmek istiyorum. Tamam dedi o zaman. İstiyorsan gidelim dedi. Şunu koydum masaya. Eşime de bunu dedim. Senin yaşadıklarını eğer gerçekten demokrasi gelmezse, hukuk gelmezse çocukların da yaşayacak. Göçün en büyük nedeni de çocuklarımda. Cezaevi sürecini bildiğim için 2 zordan birini seçmek zorundaydım. Ben bu zoru seçtim. Göçü seçtim. İyi ki seçmişim. İyi ki seçmişim. Çok da kolay çıktık. Yol çok kolay geldi. 2 ay Yunan'da kaldıktan sonra 2019 Ekim ayında Almanya'daydık. Almanya'ya geldiniz. Ne buldunuz, ne gördünüz? 35 yıl vergisini ödediğim, hizmetini gördüğüm devleti, yetkilileri, hakimi, savcısı, avukatıyla ikna edemediğimi burada 1 saat içinde ikna edebiliyorsunuz. Başımdan geçenleri 1 saat içinde anlattım. 1 ay sonra oturumumuz geldi. Hemen dil kursuna kaydolduk. Sadece dili öğrenmek yetmezdi, kültürü de öğrenmek gerekiyordu. Gönüllü işlere başvuru yaptık. Burada Oxfam denen bir mağaza var. İkinci el ürünler alıp, etiketleyip tekrar insanlara geri satıyor.
oluşan para tamamen Afrika, deprem zamanı Türkiye, deprem zamanı Suriye'ye resmi rakamlarla gönderilen paralar bunlar. Buradan kabul aldık. Bir Almanla görüşeceğiz Zabine Hanım. İlk defa bir yabancı bu mağazada çalışmak istiyor dedi. Neden? Dedim ki şu an Alman devleti bize bakıyor. Bizim de bir şeyler yapmamız gerekiyor dedim. Tamam dedi. Bunu sorarken aslında o mağazada Alman halkı altın ve gümüş veriyor. Bunu size veriyorum. Siz fiyatlandırıp satın, parasını da ihtiyacı olanlara gönderin diye. Tabii ki yabancı insanlar bunu kamerasız, görüntüsüz bir ortamda alacaklar. Güven oluşturmak gerekiyor. 2 yıl içinde o kadar güvendiler ki bize. Belediye başkanından bununla ilgili övgülü bir sertifika aldık. Şu an önerdiğimiz tüm arkadaşlar orada çalışıyor. Bu mesleğe girmeden önce zaten mesleğimdi ama inanın çok düşünmüyordum. Çünkü yorucu bir iş. Ama ne yapabileceğim hakkında da hiçbir fikrim yoktu. Sonra bir gün eşim dedi ki, başvuru yaptım senin adına dedi. Ne başvurusu? Sosyal pedagog olarak. Başvuru şartlarına bakıyorum. İleri derecede Almanca. En sonunda şunu yazmış. Türkçe bilen biri. Bana tek uyan kısım oydu. 2 gün sonra arandım. Gittik, eşim de geldi. Müdürümle görüşüyorum. Ben her iki cümlenin arkasından şunu söylüyorum. Benim Almancam yeterli olabilecek mi? Her bir şekilde hayır biz seninle çalışmak istiyoruz. Biz seninle çalışmak istiyoruz deyince eşim yanımda ay yeter artık dedi. Yani seninle çalışmak istiyorlar. Ne olursa olsun kabul et dedi. Nitekim 2 ay sonra bir Türkiye daha ihtiyaçları oldu. Müdürüm dedi ki eşin hemen bize gelsin ve bizimle başlasın. İkimiz de şu anda aynı kurumda sosyal pedagog olarak çalışıyoruz. Benim yaklaşık 2 yıl bitmek üzere. Jugendamt yani Türkiye'deki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın karşılığı gelen birimle çalışıyorum. Onların yönlendirdiği ailelerle birlikte haftalık belirli saatlerde bu ailelere rehberlik yapıyoruz. Eğitimci olmayan, çocuklarına iyi şartlarda eğitim vermeyen ailelere biz eğitimciler destek veriyoruz burada. Çalışmalarımız hep sahada. Okulda, job center'da, Jugendamt'ta, bazen mahkemede, bazen doktorda, bazen ailelerle oturup onlarla dertleşiyoruz, onları tanımaya çalışıyoruz. Bir kafede, bir pastanede, özellikle geçmişte öğretmenlik mesleğini yapanlar için sosyal çalışmacı, sosyal pedagogluk, sosyal Arbeiter denen kavramlar Almanya'da çok önemli. Bu işleri öğretmenlik geçmişi olan herkes çok rahatlıkla yapabilir belirli bir dil seviyesine geldikten sonra. Almanya çocuğa çok büyük değer veriyor. Türkiye'de gece çalışan, gündüz çalışan keza ama gece çalışan çocuklar beni çok üzüyordu. Almanya'da hiçbir şekilde çocuklar mendil satmıyorlar, araba camı temizlemiyorlar, simit satmıyorlar. Çocuklar ya okulda ya sosyal etkinlikte, akşamları da mutlaka aileleriyle birlikte vakit geçiriyor. Çocuk işçinin olmaması inanılmaz güzel bir his. Beni burada en çok sevindiren şey sokağa çıktığımda huzurlu olarak eve dönmemi sağlayan şey bu. Almanya çok kurallı bir ülke. Ben de çok kurallara riayet eden bir insanım. Bu yüzden Almanya'daki kurallar benim yapıma çok uygun geldi. Korna sesi yok. Benim işe gidiş saatime saygı duyuyor. Pazar günüme saygı duyuyor. Almanya bana saygı duyuyor. Ben de o yüzden Almanya'yı çok seviyorum. Başörtülü olduğumdan dolayı herhangi bir ayrıma uğramadım. Ama bu olmadığı anlamına gelmiyor. Arkadaşlarımızın uğradığı, bazen çocukların okullarda uğradığı ayrımcılıklar olabiliyor. Ama kendim bireysel olarak herhangi bir ayrımcılığa uğramadım. Sadece Ukraynalılar geldikten sonra yapılan yardımların eşit olmadığını duydum. Ukraynalılara yapılan pozitif ayrımcılığı her alanda fark edebiliyordunuz. Fakat hükümet de bunu fark etti. Yürürlüğe girecek yasayla onlara yapılan ekstra yardımları geri çekme kararı aldı. Şu an için eşit koşullarda yarışıyoruz. Türkiye'den ilginç vakalardan bahsettiniz. Burada yaşadığınız böyle ilginç vakalar var mı? Veya size göre en ilginç vaka neydi? Almanya'da pedagog olarak işe başladığımda karşılaştığım en ilginç vakalardan biri bir aile, faslı bir aile. Almancası çok iyi. Evde olan 3 oğlan çocuğu birbirlerini öldüresiye dövüyorlar. Büyük çocuk, döven çocuk. O çocukla arkadaş olmaya çalıştım. Onunla bir muhabbetimiz geliştikçe evdeki şiddet azalmaya başladı. Büyük çocuktan şiddet bitti, ortanca çocuğun küçük çocuğa uyguladığı şiddet başladı. Ortanca çocukla ilgilenmeye başlayınca çocuğun ADHD denilen burada bir hastalık olduğunu fark ettik. Çocuğu doktora yönlendirdik. Fakat asıl sorun şu, aile oturup hiçbir sorun hakkında çözüm bulmuyor. Anne babayla ilgilenmeye başladım. Bunu öğretmeye çalıştık. Bakın sorun olabilir, her ailede sorun var. Ama oturup masa etrafında konuşalım. 6 ay sonra masada oturmayı başardık. 2 yılın sonunda bu vakayı bize verenlerden tebrik mektubu aldık. Gerçekten bu vaka çözüldü
Büyük çocuğa uğraşabileceği alanlar bulduk. Şiddetini başka yerlerde gösterebileceği boks kursuna yazdırdık. Ortanca çocuk için farklı çözümler bulduk. Anne için farklı çözümler bulduk. Herkesin çözümünü bulunca vakalar çözüldü. Başka bir vakamda mesela Türk bir aile. Aile uzun süredir burada. Çalışmıyorlar. Yıllardır devletten geçiniyor. Evde sürekli anne baba evde birbirleriyle kavga ediyorlar. Çocuklarının öğretmenleriyle kavga ediyorlar. Beyefendi burada doğmuş büyümüş ama Türkiye'den evlenmiş. Türkiye'den gelen bayan Almanya'ya uyum sağlayamamış. Buradaki tespitim de şu oldu. Bayan üzerine çalışmak istedim. Almanca kursuna yazdırdık. Hangi meslek hayalinde? Terzilik. Terzilik kursuna yazdırdık. Bir Türk terzi kursu buldum. Ehliyet aldırdık. Şu an bayan ayakları üzerinde durabilen, çok yeterli Almancası olmasa bile sorunlarını çözebilen bir bayan oldu. Bu noktada tekrar Jugendamt dediğimiz birinden tebrik aldık. Yıllarca uğraştığımız ama çözüm bulamadığımız bir vakaydı diye. Sizler gibi benzer süreci yaşayıp Türkiye'den buraya gelen çok aile var veya dünyanın başka yerlerine giden. Bu ailelerin de çocukları var. Onların da adaptasyonuyla alakalı zaman zaman problemler olabiliyor. Sizin görebildiğiniz en önemli problemler ve bunların çözümüyle alakalı ne demek istersiniz? Uçakta önce maskeyi hostes kendinize takın der. İlk başta bana bu çok tuhaf geliyordu. Olur mu tehlike anında önce çocuğuma takmalıyım, o nefes alamaz diye. Hayır, gerçekten maskeyi önce anne takmalı. Önce ben nefes almalıyım. Önce aileler nefes almalı. Çalışmayan anne babalar için çocuklarının hiçbir ideali yok. Tembel insana çocuğu bile saygı duymuyor. Bulunduğumuz toplum, bulunduğumuz devlet tembel insana hiç saygı duymuyor. Yaptığım iş itibariyle bunu çok açıkça görebiliyorum. Çalışılan birimler, okullar, job center, Jugendamt. Aile eğer çalışkansa, bir gayret içindeyse, çocukları için ve kendi için bir şey yapıyorsa karşı birim de adım atıyor. Bu yüzden lütfen işin iyisi kötüsü olmaz. Evet, devlet güzel bir destekte bulunuyor ama siz çocuklarınıza örnek olabilmeniz için çalışmanız gerekiyor. Dil öğrenmek yetmiyor Ahmet Bey. Kültürü öğrenmek gerekiyor. Ve biz bu kültürde şunu fark ettik. Birçok tanıdığımız Alman şunu diyor. Siz öğrenmek isteyin, biz buna varız. Sizdeki gayreti gördüklerinde ellerinden gelen her yardımı gösteriyorlar. Başta Almanca konuşma konusunda yardım istemiştik. Ama daha sonra bunun arkası hiç kesilmedi. Onlarla artık arkadaşlıktan öte bir dostluğa geçmeye başladık. Şu an çok samimi olduğumuz, çok yakın Alman dostlarımız var. Weihnachten, buradaki yılbaşını özellikle bizimle kutlamak istiyorlar. Onların da bize söyledikleri eğitimli Türklerle çalışmak, sizlerle olmak bize de huzur veriyor. Gelir gelmez dil öğrenme çabasına girdik. Özellikle kızım dil öğrenme sürecine çok hızlı başladı. Gelinen nokta şu, evde çalışan bir anne babayı gören çocuk kendi de çalışmaya başladı. Hiç Almancası yokken, A1 seviyesindeyken okulunda yapılan matematik sınavında birinci oldu. Şöyle söyleyeyim, eğitimli anne babaların çocukları da çok eğitimli. Yapılan istatistikler, çalıştığım birimlerde şunu gösteriyor. Son 5-6 yılda gimnazyumda, buraların fen lisesi dediğimiz okullarda çok fazla Türk çocuğu var. Bu sayı tabii ki bizim gelişimimiz sayesinde arttı. Siz çaba gösterirseniz çocuklarınıza çaba göstermek için gerçekten uğraşıyorlar. Bu yüzden onlara çok iyi bir örnek olmak gerekiyor. Hayatınızda sizin sayabildiğiniz 3 tane göç oldu veya 4 tane göç oldu. Bu göçlerin size öğretmiş olduğu en önemli şey neydi? Göç bana sürekli önüme bakmayı öğretti. Buraya yaptığım göç hayatıma çok fazla önemli şeyler kattı. Çok güzel arkadaşlıklar, harika bir kültür, güzel bir doğa. Ben güçlü bir insanımı öğretti bana. Bunları da yapabilirsin demeyi öğretti. Herkese sorduğum bir soru, size de sormuş olayım. Herkesin görebileceği bir yere bir şey yazsaydınız ne yazardınız? Şunu yazmak isterdim. Geçmiş bir kitaptı. Yazarı da sizdiniz ve bu kitap tamamlandı. Gelecekte bir kitap. Kitabı yazmak henüz yazılmadı ve sizin elinizde. Bu kitabı çok güzel yazabiliriz. Çok bilgilendirici bir sohbet oldu ama süremizin de sonuna geldik. Son olarak ne demek istersiniz? Her ne kadar yeni bir kitap yazmaya başlamış olsak da eski kitapları ara ara karıştırıyoruz. Orada unutamadığım arkadaşlarım, ailem. Geriye döndüğümde sadece bunları hatırlıyorum. Onları çok özlüyorum ve onlara şunu tavsiye ediyorum. O kadar bize uygun yerler ki dakik olmaları, saygılı olmaları, her şeye uyum sağlamaları. Biz bunları Türkiye'de zaten yapıyorduk ama saygı görmüyorduk. O yüzden arkadaşlara tavsiyem, lütfen imkan bulduğunuz ilk fırsatta gelmeniz gerekiyor. Bu güzellikleri hep birlikte yaşayalım.